Merhaba, ben Emrah Peki'yi. Saracım. Aynı zamanda deri çantalar tasarlıyorum. Ben bir meslek lisesi mezunuyum. Turizm meslek lisesi mezunuyum. Meslek lisesini o dönemde seçmemin en büyük nedenlerinden bir tanesi mütevazi bir aileden geliyor olmam ve meslek lisesinde üniversitenin herhangi bir beklentisi olmadan hemen mesleğe atılıp, hayata atılıp bir şekilde para kazanma e, isteğimdi açıkçası meslek lisesini tercih etmem nedeni. Nitekim zaten staj dönemlerinde yazın otellerde çalıştım. 15 yaşına itibaren staj yaptım, otellerde çalışıyor oldum. Daha sonra üniversiteyi turizm meslek yüksekokulu'nu kazandım. Seyahat işletmeciliği bölümünden mezun oldum. O dönemde zaten yine otellerde ve benzeri yerlerde turizm işletmelerinde çalışıyordum. Sonrasında üniversite mezuniyeti sonrası uzun bir süre çeşitli yerlerde çalıştım. Daha sonra tamamen krediyle herhangi bir şey gelmeden, herhangi birinden maddi bir destek almadan küçük çaplı bir market açtım bir ortağımla. Daha sonra işlerimizi bol bol çalışarak ilerlettik ve orayı bir restorana çevirdik. Restoranda da yaklaşık 10 yıl kadar devam ettik. Hem ortağı hem işletmecisiydim restoranın. Sonraki süreçte biraz hobi bazlı böyle deri ürünlere karşı bir ilgim gelişti. Öncesinde hiç böyle bir bilgim ve ilgim yoktu açıkçası. Bu yaklaşık 32-33 yaşlarındayken böyle bir hobiye karşı ilgi geliştirdim. Daha sonra çeşitli forumlardan, işte videolardan bu işin nasıl yapılacağına, nasıl yapıldığına dair biraz araştırma yaptım ve Ulus'ta bir dericiye gidip ben böyle bir şeye ilgi duyuyorum. Neler yapabilirim dedim. Hiçbir bilgim yok, hiçbir fikrim yok bu konuyla ilgili ama evde kendim öyle bir şeyler yapmak istiyorum dedim. Onlar da bana küçük böyle parça deriler verdiler. İşte çok basit el aletleri falan verdiler. Onu böyle evimin balkonunda küçük bir masam vardı. Evimin balkonunda öyle sürekli deneme yaparak, işte bir şeyler izleyerek, bir şeyler okuyarak kendimi geliştirdim. Bu gelişim süreci yaklaşık 2016'dan günümüze kadar devam etti. Yaklaşık bir iki sene önceye kadar devam etti. Daha sonra zaten bu süreçte denemeler yaptığım için daha çok çantada, kadın deri çantasında biraz geliştim öyle söyleyeyim. Yoksa bu işte hani işte kemerde yapanlar var, cüzdanda yapanlar var. Ben de zaten bunları yapıyorum ama hani esas ilgimin çantada olduğu bir 2-3 yıl önceye kadar net değildi çünkü hiç bilmediğim bir sektördü. Hani el işçiliği ve el mahareti gereken bir şeydi. Elbette ki bol bol da çalışarak bu şeye sahip olabiliyorsunuz, bu özelliğe sahip olabiliyorsunuz. Daha sonra deri çantada uzmanlaşmaya karar verdim. Şu an bir deri çanta atölyemiz ve showroom'umuz mevcut. Ankara'dayız. Hem kendi ürünlerimizi tasarlıyoruz, hem üretiyoruz. Uzun vadede de ürettirip yurt dışına satma hedeflerimiz var. Birkaç yerle bağlantımız var. O şekilde de devam edeceğimizi düşünüyoruz. Sonuç itibariyle şunu söyleyebilirim. Evet, bir takım kararlar alıyoruz hayatımızın genç yaşlarında. Bu kararlar bazen istediğimiz gibi de gitmeyebiliyor. Ya da insan geliştikçe ya da büyüdükçe ülkenin şartları ya da işte birçok neden, kendi fikrimizin değişmesi bu aldığımız kararların bize sorgulamamızı sağlayabiliyor. Ben de yıllarca yani liseyi ve üniversiteyi turizm okumuş birisi olarak ve sonraki 10 yıllık süreçte hizmet sektöründe yer almış birisi olarak şu an geldiğim noktayı o dönemlerde çok fazla değil hatta hiç düşünmezdim. Ama hayat hep mücadele gerektiriyor ve insanın fikirleri değişiyor. O yüzden içinde bulunduğumuz durumu herhangi bir şekilde karamsarlığa kapılmadan hep önümüze bakmak ve tabii sadece önümüze bakmak da değil, bunun için çabalamak ve çalışmak da gerekiyor. Böyle bir hayat tarzını, böyle bir hedefi kendinize koyduğunuz müddetçe ben başarılı olmamanın çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Başarı eşittir para değil bu arada arkadaşlar. Elbette ki para gerekiyor. Ama hani eşittir para olmadığı için bu zaten zamanla kendiliğinden siz işinizde başarılı olduğunuz ve istediğiniz, bildiğiniz işi yaptığınız müddetçe zaten o sonrasında eklemlenecek bir şey. O yüzden karamsarlığa kapılmadan kendi aldığınız kararlar doğrultusunda bol bol çalışmalı ve o hedefinize doğru yılmadan ilerlemeniz gerekiyor. Şu an 42 yaşındayım ve ben bu kararı aldığımda 33 yaşındaydım ve şu an evliyim, iki çocuğum var. O zaman da evli ve iki çocuk babası birisiydim.
O dönem bu kararı almamda tamam hobi olarak başladım ama tabii bir arayışta mevcuttaki işimiz çok böyle parlak giden bir süreçte değildi. Biraz rahatlamak ya da yeni bir kapı aralamak adına da başladığım bir şeydi aslına bakarsanız bu iş. O yüzden de yani çok fazla geç kaldık gibi bir fikre kapılmadan geç kaldım bu yaştan sonra bu yapılır mı, 2 tane çocuğum var, nasıl geçecek hayat falan gibi, elbette ki bunlar insanın aklına gelen şeyler ama bir karar vermek ve o kararın arkasından gereken her şeyi yapmak önemli. O yüzden de hiçbir şey için kaldığımı düşünmedim. Ve yeni bir başlangıç yapmak için. Evet riskliydi. Evet hani herhangi bir birikim ya da herhangi bir maddi bir kaynak yoktu. Çok zorlandığımız süreçler de oldu. Her insanın hayatında böyle süreçler olmuştur zaten. Dediğim gibi o kararı almak için çok fazla evet sorgulamalar yapıyorsunuz ama tamamen inandığınız ve yapmak istediğiniz bir şey olduğu için de hem keyif alıyorsunuz bir yerden sonra hem de o vazgeçmemenin, o mücadelenin getirdiği istekle o yapmak istediğiniz şeye biraz daha fazla tutunuyorsunuz ve sarılıyorsunuz. Bu da zaten sonrasında o istek ve kararlılıkla beraber başarıyı da bir yerden sonra zaten getiriyor. O yüzden çok geç kalmadığınızı ve her an, her yaşta istediğiniz ve odaklandığınız şeyi yapmakta geç kalmadığınızı düşünmenizi isterim.